Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emrah Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu arada background'unuz muhteşem. Çok güzel. Bayrak zaten ona laf yok. Arkanızda Atatürk. Hemen sol tarafınızda Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa. Muhteşem. Çok güzel bir görüntü. Evet. Bu görüntü eşliğinde bu akşam yayınımızı gerçekleştireceğiz. Direkt konuya girmek istiyorum müsaadenizle. Zamanınızı Buyurun, fazla almamak adına. Şimdi Estağfurullah. öncelikli olarak hani bir üst düzey generalsiniz, askersiniz, üst düzey bir askersiniz. Yine Yunan tarafında üst düzey görevlerde bulunmuş, kor amiral düzeyine kadar ulaşmış bir isim. Yannis Egolfopoulos diye bir general, bir amiral daha doğrusu. Geçenlerde bir açıklama yapıyor ve diyor ki işte biz bu Fransız yapımı Rafale uçakları var. Onlarla birlikte biz gideriz köprüleri, İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz. Ondan sonra da geliriz deriz ki hadi gelin konuşalım. Gelebilirseniz tabii diye böyle bir yani çok ciddiyetsiz o düzeye, o rütbeye ulaşmış bir generale, bir amirale yakışmayacak bir açıklama olarak bakıldı. Yani siz de Türkiye'nin önemli bir amiralisiniz. Üst düzey rütbelere ulaşmış bir isimsiniz. Asker gözüyle neler söylersiniz? Buradan başlayalım bu konuda. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii yani o da kendi halkına kendince moral vermeye çalışıyor. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Şimdi diyelim velev ki bir füze attı ve Türkiye bunu yakalayamadı. Gitti vurdu. Hı hı. Yani o zaman Türkiye ne diyecek? Eyvah, bizim köprü yıkıldı, Yunan'a teslim oluyoruz mu diyecek. Ya bir kere önerme baştan yanlış. O zaman Türkiye'nin hışmı çok ağır olur zaten. Yani coğrafyaya bir bakar mısınız? Şimdi coğrafyada üstünlük bizde. Şimdi Yunanistan'la empati yapalım. Biz yer değiştirelim Yunanistan'da. Yunanistan'da yer değiştirdiğimizde düşünün adalarımız Yunanistan'ın kıyılarında. Topraklarımız. Hemen taş atım mesafesinde. Böyle bir durumda benim bu kadar yumuşak karnım varken Türkiye'de dalaşabilir miyim? O bir. İkincisi, Türkiye'ye yani Türkiye büyük bir adam, o küçük bir haylaz çocuk. Ayağına tekme attı, Türkiye'nin bilmem ne yaptı. En sonunda da geldi, ayağına bıçak sapladı. O küçük çocuk. O zaman neticede veya işte ergen diyelim, Türkiye iri yarı izbandut gibi bir devlet. Bir çakarsa beyni yerinden sarsılır gerçekten. Gerçekten öyle bir durum var. Hı hı. Bir kere bizim yani düşünün şimdi. Türkiye halkımız şundan müsterih olsun. Türkiye savaşmadan Yunanistan'a diz çöktürebilecek bir konumdadır. Yani şöyle söyleyeyim çok basit anlamıyla. Kuzeyde bir ada, ortada bir ada ve güneyde bir ada. Türkiye'nin hemen yüzme mesafesindeki bu adalara sadece Türkiye abluka uygulasa, ateş dahi etmese, asker dahi indirmese bir hafta sonra bu adadakiler Yunan hükümetine isyan ederler. Lojistik destek, ulaştırma, hayatı idamı malzemesi gelmeyeceği için. Şimdi bunların hepsi gerçekten hesaplanması gereken şeyler. Diğer yandan Türkiye'nin savunma sanayisi Yunanistan'ın hiçbir şeyi yok. Türkiye kendi kendine üretebilen, kendi kendine çareler bulabilen bir devlet. Bugün teröristle mücadeleyi yaparken kullandığı mühimmat dışarıdan gelmiyor artık. Hı hı. Evet. Güdümlü mühimmatı bile Türkiye kendisi yapıyor artık. O nedenle Türkiye ile boy ölçüşebilecek bir devlet değil. Ama daha da önemlisi, Türk milletiyle boy ölçüşecek bir millet değil Yunanistan. Yunan milleti savaşamayacak durumda, tembel ve hakikaten tembel, kendileri de bundan şikayet ediyorlar. Gençleri gelip de Yunanistan için böyle savaşacak, böyle can verecek,
falan bir devlet, bir millet konumunda değiller. Ama biz her gün vatanımız, milletimiz, devletimiz için her gün şehitler veriyoruz. Ve anneler, babalar vatan sağ olsun diyor. Biz böyle bir milletiz. Bizim evlatlarımız da böyle bir milletin evlatları. Bu Yunanistan 300 tane sözleşmeli er bulamadı. Biz, o da 1500 taneye çıktılar. 300 tane benim görev dönemimde bulabildiler. Biz de 300 taneye çıkıyoruz. 3 milyon kişi müracaat ediyor. Evet. Yani ve biz 300 taneye de çıkmıyoruz. En az çıktığımız 50 bin kişi. Hı hı. 50 bin kişi. Türkiye'de askerde çok, er de çok, erkek de çok. Bizim kadınlarımız da erkek. O nedenle Türkiye ile baş edebilecek hiç kimse söz konusu değildir. Bununla beraber hamasetten öte Türkiye'nin S-400 sistemleri vardır artık. S-400 hava savunma sistemlerini bir an önce, bunlar bir delilik yaparlar. Şundan dolayı yaparlar. Çünkü bunlar kapasitelerini aşan, hedefi kapasitelerinin ötesinde hedefi olan bir millet Yunanistan. Yani gücü yok ama hedefi çok. Türkiye'den Batı Anadolu'yu almak, İstanbul'u almak, Kıbrıs Adası'nı almak. Bunlar hep hedefleri Yunanistan'ın. 1821'den beri hedefleri. Ama bu hedefleri ele geçirirken hep dışarıdan medet ummuş. Büyük abilerinden medet ummuş bir devletten bahsediyoruz. Milletten bahsediyoruz. Devlet demeyelim de milletten bahsediyoruz. Bu alışkanlıktan bir türlü vazgeçememiş bir milletten bahsediyoruz. Şimdi bunların hedefleri bu. Büyük abilerin de hedefleri buna benzerse o zaman birlikte hedeflerine doğru koşabilirler. Onun için de Yunanistan'a bir çılgınlık yaptırabilirler. O nedenle Türkiye S-400'lerini bir an önce aktive etmelidir. Hiç kimseyi dinlemeden. Hiç kimseyi dinlemeden. Çünkü her an bir oldu bitti yapabilir bunlar. Ve büyük bir oyun oynanıyor Türkiye'ye karşı. Bu oyuna karşı müteyakkız olmak lazımdır. Onun şakası yoktur. Bu aynen şöyledir Emrah Bey. Şöyle düşünülmesi gerekir. Bir uçak da bomba ihbarı yapıldığı zaman yoktur canım deyip kaldırılır mı o uçak? Yoksa uçak baştan sona aranır mı? Bütün yolcular, bagajlar vesairedir. İşte böyle. Uçakta bomba ihbarı varmış gibi düşüneceksiniz. Onun için de bütün tedbirleri eksiksiz alacaksınız. Eksiksiz alacaksınız. Efendim biz böyle tahmin etmemiştik. Böyle yapacağını düşünmemiştik. Şimdiden söyleyeyim. Öyle bir durum olursa bunun hesabını kimse veremez. O nedenle S-400'leri bir an önce Batı Anadolu kıyılarında bir kısmını, bir bataryasını da mutlaka Trakya'da konuşlandırmak lazımdır. Yunanistan'ın o zaman uçakları filan yaklaşamaz. Yaklaşamaz. Biz nasıl şu anda Suriye'ye giremiyorsak uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla Suriye'nin hava savunma sistemi var. Ruslar bizi tehdit ediyorsa açarız, vururuz diye biz ki savaşçı bir millet, savaşçı bir devletiz. Çok da pratiğimiz var. Şu anda tecrübemiz var. Değil mi? Yani Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, orada, burada her yerde varız. Evet, dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde varız. Savaşan bir ordumuz var şu anda bizim. Savaşan bir ordumuz olmasına rağmen biz Suriye'de burnumuzun dibindeki yere giremiyorsak Yunanistan hiç giremez. Yunanistan hiç giremez. O nedenle bu çok önemlidir. Hava savunma sistemimizin olması 3 uçak filomuza bedeldir. En az 3 uçak filomuza bedeldir. O nedenle hava savunma sistemi çok çok önemlidir. Uçaktan ziyade hava savunma sistemi önemlidir. Ki bu manada da yerli yatırımlarımız çok oldu son zamanlarda hava savunma sistemlerine. Tabii. Şu an dünyanın hava savunma sistemi noktasında saygın ülkeleri arasına girdik aslında. Hani Türkiye'nin daha ambardan çıkarmadığı sistemler var. Yani gizli tuttuğu sistemler var. Dünya bunu biliyor aslında. Ama ne olduğunu da merak ediyor.
Birçok yerli sistem var. Hisar sınıfları var, Bora sınıfları var, şunlar Hı var, hı. bunlar var. İşte Bunların haricinde ortaya çıkarılmayanlar var. Geçtiğimiz günlerde yine bir sat. Savunma Bakanlığı'ndan görüştüğümüz birisi vardı. Henüz gün ışığına çıkmamış yeni sistemlerimiz var. Hatta bir Rus general demişti. Türkiye'nin S-400'lere dahi ihtiyacı yok aslında demişti. Aslında Biz dünyanın korktuğu şey bu galiba Sayın Paşam. o seviyeye geliyoruz. O seviyeye geliyoruz. Evet. Ve 1922'yi asla unutmamalıdır Yunanistan. Biz o amirale böyle cevap verelim. Hı hı. 1922'yi unutmamalıdır. Tekrarında çok daha beter olur. Biliyorsunuz ordusuz kalmıştı 1922'de Yunanistan. Çok önemli bir Evet. şeydir. Bakın, ordusuz kalmıştı. Gene o büyük devletlerin arkasına sığındı. Ordusu olmayan bir devletti. Ordusu olmayan bir devletti. Ve sonradan da o ordusu yok edilince soykırıma uğradık biz dediler. Ya böyle de güçsüz bir milletten bahsediyoruz. O zaman ikinci bir soykırım diyebilirler. İkinci bir soykırım 19 Mayıs 1919'u soykırım olarak kabul ediyorlar biliyorsunuz. İkinci Hı bir hı. soykırım olarak tarihe gene böyle hem saldırırlar hem topraklarımızı, vatanımızı işgal etmeye kalkarlar. Hem de gerekli ders alınca da biz soykırıma uğradık diye böyle ağlarlar. Böyle de bir acayip millet. Bir de halkımıza şunu hatırlatalım. Yunanistan kurulurken Yunanistan bir bağımsızlık savaşı falan vermemiştir. Hı hı. Biliyor musunuz? Yani bunu tekrar söylemek lazımdır. Yunanistan, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından kurdurulmuş. İtilaf Avusturya, devletlerince. Avusturya Macaristan Prensi, hayır 1821'den bahsediyor. Avusturya Macaristan Prensi Alman, bir Otto diye bir adam da kral olarak başına oturtturmuştur. Yani Yunanistan kralı bir Almandır. Ve yani o şeyi kuran da Osmanlı'yı yıkmaya çalışan da biliyorsunuz Osmanlı'nın yıkılışı Yunanistan'la başlamıştır. Hı hı. İsyanlarla. Bunlardır. Onun için Yunanistan tek başına hiçbir zaman hiçbir yerde başarılı olamaz. Türkiye de bu gerçeği görmelidir. Sadece Yunanistan'a bakmamalıdır. Yunanistan'ın arkasındaki güçlere bakmalıdır. Yani bugün Fransa ile niye Yunanistan anlaşmıştır? Soru budur. Yani Yunanistan niye Fransa ile bir savunma işbirliği anlaşması yapmıştır ki Burada bir parantez açayım Sayın tabii, Paşam. Bir parantez açayım. Bizi izleyenler şunu bilsinler. Şimdi NATO diye bir üst şemsiye var. Biz bu NATO'nun içindeyiz ama NATO'nun içinde bir NATO'cuk oluştu. Yunanistan'la Fransa arasında birbirlerini saldırma durumunda koruma üzerine bir anlaşma yaptılar. evet, Saldıran ve dahi bir NATO devleti de olsa Fransa ve Yunanistan birbirini koruyacak, kollayacak anlaşması. evet. Parantezi de kapatayım. Yani o zaman NATO'da iki devletin böyle bir anlaşma yapması son derece abesle iştigaldir. Yani buna ne gerek yoktur zaten, çünkü NATO'nun içerisindesin. Birinize saldırıldığı zaman hepinize saldırılmıştır diyen bir beşinci madde vardır. Hı hı. Bizim Azerbaycan'la yaptığımız anlaşma gibidir. Ama bizde Azerbaycan bir NATO üyesi değildir. Yani aradaki fark budur. Şimdi ve Yunanistan öyle pişkin, öyle fütursuz bir devlet ve millet ve yöneticileri sahiptir ki, mesela demiştir ki Avrupa Birliği'nin nükleer gücü artık arkamızda. Bizimle dalaşacaklar, bizim isteklerimizi kabul etmeyecekler, bu gücü düşünsünler. Bak ya, bunu Fransa söyleyemez. Suçtur çünkü bu. Nükleer Hı güç hı. kullanımıyla tehdit etmek büyük bir suçtur. Şimdi nükleer güç kullanımıyla adamın silahıyla bizi tehdit ediyor Yunanistan. Yani şimdi bu gerçeği görmek durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşması vardı. Savunma işbirliği anlaşması vardı. Ve her 5 senede bir yenileniyordu bu anlaşma. Şimdi dediler ki artık yenilenmesine gerek yok. İtiraz edilmediği sürece devam edecek dendi ve savunma işbirliği anlaşmasının kapsamı genişletildi. Şimdi şunu görelim. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO doğu sınırını Yunanistan'a doğru kaydırıyor. Şimdi bu jeopolitik gelişmeyi çok iyi okumamız lazımdır. Bunu göz ardı etmememiz lazımdır. Efendim LNG'ler için yapıyoruz da kaya gazı gelecek de. Buyur. Yunanistan müttefikin. Türkiye ile müttefikin. Zaten Adalar Denizi'nde bu iki devlet zaten gerekli güvenliği sağlıyorlar. Sen niye buralarda üs kuruyorsun diye
bir soru sorulması lazımdır. O soruda çok ciddi bir cevabı vardır aslında. Şimdi biliyorsunuz Defender 2021 tatbikatı nedeniyle güya Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'yı desteklemek için, savunmak için inanılmaz silah, araç, gereç getirildi. Ve bunların çoğu Yunanistan'a hibe edildi. Yani Yunanistan'a hibe için sanki bir kılıf uyduruldu. Sanki bir kılıf Meclis uyduruldu. sabote edildi. Amerikan meclisi de sabote edildi bu Tabii. sistem. Tabii. Bu sistem. Ya bu çok ve Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Artık Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bu hibelerle eskisinden çok daha üstün taarruz gücüne sahip olacaktır. Bakın savunma değil, taarruz gücüne sahip olacaktır. Kime taarruz edeceksin sen? Paşam Ağzına- Yunanistan'ı ateşe mi atıyorlar sizce? Hayır bakın. Yunanistan'a ateşe falan atmak yok. Sakın öyle düşünmeyin. Yani şöyle bir imaj çiziliyor o zaman. Efendim Yunanistan istemiyor da büyük devletler bunu itiyor. Ya Yunanistan başından beri Türkiye'ye karşı bir şey yapmak istiyor. Megalo iddiası var. Yunanistan'ın kapasitesi eksikti. Yunanistan bu kapasite eksikliğini bunlarla tamamlıyor. Yani alan razı, satan razı pozisyonunda. Burada bir menfaat birlikteliği var. Bakın ben size Yunan tarihini kısaca anlatayım da nasıl durum olduğunu bir ifade edin. 1821'de Yunanistan Tripoliçe soykırımıyla biliyorsunuz hiçbir Türk kalmadı, Müslüman kalmadı Mora Yarımadası'nda. Ve o Fransızlar, İngilizler ve Ruslar şöyle yazıyorlar hatıratlarında. Şehrin içine girene kadar atlarımızın ayakları toprağa değmedi. Türk cesetlerinin üzerinden geçtik diye. Tamam. 1828'de bakın 1821'de kuruluyor. Bağımsızlığını işte ilan ediyor. 1828'de kurulmuş oluyor. 1821'de Yunanistan ne istiyor biliyor musunuz? Bakın hiç hedeflerinden vazgeçmeyen bir devletten bahsediyoruz. Kıbrıs'ı istiyor. 1831'de ne oluyor biliyor musunuz? Çok acıdır. Osmanlı Devleti Kıbrıs adasındaki gayrimüslimlere Yunan pasaportu verilmesine izin veriyor. Orada başlıyor mesele. Orada biz kendi elimizle başlatıyoruz. Ve bugünün Kıbrıs sorunu 1831'e dayanır. 1878'de yine 1848'de istiyor, 1878'de istiyor, 1923'te istiyor Kıbrıs'ı. 1928'de hani Nobel'e aday gösteriyor ya Atatürk'ü Venizelos. Bak şimdi. Hiç vazgeçmezler. Kral Venizelos. 1928'de İngiltere, Rusya ve Fransa'ya ve de o zamanki adıyla Cemiyeti Akvam'a Birleşmiş Milletler Cemiyeti'ne o zaman nota veriyor Yunanistan. Kıbrıs bize bağlansın diye. Kabul edilmiyor. Neyse. 1931'de o Atatürk'ün dostu, hani bazıları öyle diyor ya, Atatürk'ün dostu Venizelos Yunan hava sahasını 10 bile çıkartıyor. Karasular 3 mil. 1936'da karasularını 6 bile çıkartıyor. 1947'de Kıbrıs'ı istiyorlar. Adaları 1952'de silahlandırmaya başlıyorlar. İleryoz Adası'nda. Gayri askeri statüdeki adaları. 1950'de adada Türkleri yok sayıp Türkler oy kullanamıyorlar. Plebissit yapıyorlar. Adanın Yunanistan'a bağlanmasına, Kıbrıs Adası'nın karar veriyorlar. Birleşmiş Milletler'e gidiliyor.
Birleşmiş Milletler neyse ki reddediyor. Türkiye, Atatürk'ün büyük dehasıyla Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı İngilizler tarafından bize hatırlatılıyor. Bu adanın kaderi tekrar tayin ediliyor. Masada siz olmanız gerekir deniliyor. Ve Türkiye masaya oturuyor ve 1960'da yeni kurulan 1959 ve 60 Londra ve Zürih anlaşmalarıyla yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin nesi oluyor? Garantör oluyor. Garantör. Evet. Ve çok enteresandır. 1960'da Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı bir papaz oluyor. Makarios. Papaz kıyafetli bir adamı Türkler Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorlar, Müslümanlar. Ona da dayanıyorlar. Ama 1963'te aynı Makarios diyor ki Türkler yönetimi paylaşmayacağım diyor. Kabul ediyorsanız şu şartları kabul ediyorsunuz diyor. Türkler de elbette kabul etmiyor. Kurulan cumhuriyeti Makarios kendisi yıkıyor. 21 Aralık 1964'te Akritas planı başlıyor. 1928'de, onu da söyleyeyim, Enosis ideolojisi konuluyor yürürlüğe. Enosis ideolojisi şu: adanın Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanması. Akritas planı da Enosis hedefine ulaşmak için adadaki Türklerin yok edilmesi. Yok edilmesi planı. Ve EOK örgütüyle beraber, tetiş örgütü diyoruz biz onlara. Onlar milli örgüt diyorlar. EOK örgütüyle Akritas planına başlıyorlar. Kanlı Noel. Ve o Kanlı Noel'de işte dediğimiz gibi doktor binbaşının çocuklarını ve karısını resmen küvette öldürüyorlar. Onun gibi yüzlerce olay var ve inanamazsınız bu milletin sahtekarlığına. Çok kimseyi aşağılamak için söylemiyorum ama Belçika'da bir sergi yapıyorlar. Türklerin Rumlara yaptığı vahşet diye. O binbaşının ve çocuklarının küvette öldürülmesini onlar Rum'du, bunu Türkler yaptı diye gösteriyorlar. Şereflerine uygun olanı yapmışlar. Ya inanılmaz yani, inanılmaz. Sonra nüfusun %35'ini, adanın da %35-40'ında yaşayan Türkler adanın %3'ünde dağlarda yaşamaya başlıyorlar. Yiyecek yok, okul yok, Evet. hastane yok, hiçbir şey yok. 74'e giden yok. 1974'te 1967'de Kör Topal yeniden o cumhuriyet kuruluyor ama gene kabul etmiyor. 1974'te darbe yapılıyor. Ve Türkleri tamamen adadan yok etme planı başlıyor. Bu sefer de Türkiye, rahmetli Erbakan ve Ecevit'in iradesiyle Türkiye müdahale ediyor. Barış Harekatı yapıyor. 1974'ten bugüne Paşam kadar, özür dilerim. Çok önemli bir yere temas ettiniz. Türkiye istediğinde hiç böyle görüş ayrılığına düşmeden, yani Ecevit'le Erbakan'ın Kıbrıs Fatihi olması. Bakın, evet, ikisi de iki ayrı görüş, iki ayrı uç. Ama ya, böyle bir durumda milli birlik beraberlik şimdi de böyle olmamız içerisinde gerekiyor. kesinlikle böyle olmamız lazım. Bunlar iç siyasetten variste konular. Şimdi bazıları şunu söyleyecektir. Takip etmeyenler ve iç siyasete bu işi bulaştıranlar. Diyorlar ki efendim iç siyaset açısından Türkiye Yunanistan'a karşı bu durumu ortaya çıkardı. Halbuki durumu hiç bilmiyorlar ve gene algı operasyonun etkisiyle hareket ediyorlar demektir. Çünkü bu duruma getiren Yunanistan'dır. Cumhurbaşkanının açıklamaları çok yerindedir ama geç kalmıştır. Ben hep başından beri söylüyorum, çok daha erken söylemeliydi. O zamana kadar sabredilmiştir. Artık bıçak kemiğe dayanınca konuşmaya başlamıştır Türk devlet yetkilileri. Bıçak kemiğe dayanınca. Onu da kısaca söyleyeceğim. 1974'te adadan Türkiye barış harekatı yaptıktan sonra bir Türk'ün burnu bir Rum'un taşıyla dahi kanamamıştır.
o güne kadar soykırıma uğrayan Türkler ondan sonra rahat ermişlerdir. Fakat Kıbrıs meselesi Yunanlılar için müthiş bir noktaya gelmiştir. Adanın tümünü Yunanistan'a bağlamak isteyen Yunan ve Rumlar bu sefer adanın yaklaşık 1/3'ünü kaybetmişlerdir. İşte Kıbrıs meselesi bizim için yoktur. Onlar için vardır. Ve Biden o zaman 1974 yılında bir senatör. 2 yıllık bir senatör. Delaware senatörü. Delaware Yunan kökenli ABD vatandaşlarının ağırlıkta olduğu bir eyalet. Ve Biden onların etkisiyle, onların içinde büyümüş olmakla, onların oylarıyla seçilmiş olmakla, onları benimsemiş olmakla Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo tasarısını hazırlayan adamdır. Biden aynı zamanda bir Yunan hayranı. Daha doğrusu Yunan'ın o tarihine de aynı zamanda nasıl diyelim kutsama noktasında hayranlık duyan da bir karaktere sahip. Bunu Evet. da biliyoruz. Evet, şimdi 1974'te Türkiye'ye karşı ambargo tasarısını hazırlayan, daha sonra Ermeni tasarılarını hazırlayan, imzalayan, Türkiye'ye karşı bütün yaptırımları ya hazırlayan ya imzalayan birisi. Ermeni, Rum, Yunan tezlerinin, tasarılarının Türkiye'ye karşı yaptığının hepsinin altında imzası olan birisi. Ve Biden, Delaware'de Biden'ı Paulus işte neyse öyle tanınıyor. Takma adı bu. Ve bakınız, şimdi en son günümüze geldik. Günümüzde Mitsotakis Amerika'ya gitti, Biden'ı ziyaret etti. Ama bunun hemen öncesinde 2017 yılına bir dönüş yapalım. 2017 yılında Yunanistan İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarttı. O zaman ben dedim ki bizim resmi makamlardan da İyon Denizi'nde çıkartırsa çıkartsın. Ama dedim bakın adamlar 3 basamaklı bir plan açıkladılar. Yunan gazetelerinde Yunan Dışişleri Bakanı ve Başbakanının açıklaması var. 3 basamaklı diye. 1. İyon Denizi'nde yapacağız. 2. Adalar Denizi'nin bir parçası olan Küçük Çuha, Büyük Çuha, Girit ve Mora Yarımadası'nı birbirine bağlayan sularda yapacağız ki Adalar Denizi demektir. Sonra da içeriye gireceğiz. Anakarada 12 mile çıkartacağız. Sonra da Adalar Denizi'nin tümünde çıkartacağız demiştir. Ben dedim ki burada biz dur demezsek, biz burada tepki koymazsak o zaman 1995 kararı Küçük Çuha, Büyük Çuha'da arttırınca yürürlüğe girerdir. Çünkü neden? 1995'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı deklarasyonu şunu ifade eder. 6 milin üzerine çıkılması karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanım dair hükümete her türlü yetki verilecektir. Eğer Büyük Çuha, Küçük Çuha'da karasuları 12 mil yapıldığı zaman güney-batı boğazları, geçitleri tamamen Yunan suyu olacak. Ve biz buralarda artık tatbikat yapamayacağız. Geçişimiz sadece transit geçiş ya da zararsız geçiş olacak. Serbestçe kullanamayacağız buraları. Şimdi durum buyken ve şu açıklamayı yapmışken, bakın adım adım geliyorlar. 2017 15 Temmuz'un hemen ertesi. 15 Temmuz'da başarılamayan şey başka bir planla başarılmaya çalışılıyor. Evet. Gelmek istediğim yere geldiniz. Evet. 15 Temmuz, şimdi 2017'de bu yapılıyor ve daha sonra üsler meselesi kuruluyor. Türkiye
Türkiye'ye karşı kağıt yaptırımları uygulanıyor. Türkiye'ye karşı hakikaten çok ciddi bir kampanya yapılıyor. Türkiye yalnızlaştırılıyor ve hedefe konuyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir NATO ülkesi hedefe konuluyor. Ve geliyoruz şimdi bu ziyarete. Ziyaret esnasında en son Celal Bayar sanıyorum konuşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Senato'da, Amerikan Kongresi'nde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Ama 50 yıllık bir geçmişi var. Yani bizden Türklerden birisinin çıkıp da Senato'da, Kongrede konuşmuş olması. Böyle bu şekilde hitap etmesi. Şimdi bakın. Mitsotakis Biden'a gidiyor. Biden'a odaya girdiği zaman Beyaz Saray'da birbirleriyle tokalaşacaklar. Biden elini uzatıyor. Ben Biden'ı Paulus diyor. Hoş geldiniz diyor Mitsotakis. Mitsotakis de diyor ki Biden'ı Paulus demeyelim diyor. Bidenakis diyelim artık diyor. Neden? Daha da yerelleştiriyor. Hemşericiliğe getiriyor. Sen zaten Yunanlısın diyor. Ama Giritli ol diyor. Biliyorsunuz Akis Girit'te, Polus Anakara'da, diğer yerlerde. İkisi de oğlu demek. İkisi de oğlu demek. Ben Giritliyim diyor. Benim hemşerim ol diyor. Şimdi ve çok net bir şekilde Yunan meselelerinin Yunan tarafında olduğunu, Kıbrıs meselesinde kendilerince Kıbrıs meselesi, bizim için, Türkiye için Kıbrıs meselesi yok. Var mı? Anlattığım kadarıyla. Kıbrıs meselesi onlar için var. Adanın Türkiye sahip olamadı. Tabii bize göre bir mesele yok. Ben zaten onu da anlamış değilim. Biz niye masaya oturuyoruz da neyi görüşüyoruz? Yunanlılara nasıl vereceğimizi mi görüşüyoruz? Yunanların yönetimine tüm adanın nasıl verileceğini mi konuşuyoruz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Rahmetli Erbakan da aynı şeyi söylemiş zamanında. Geçenlerde rastladım. Ya siz neyi konuşuyorsunuz demiş. Devleti kurdunuz artık. 1974 oldu. Neyi konuşuyorsunuz demiş. Neyi vereceğimizi mi yani? Onun için bizim bu konuşmamızın bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Şimdi bu arada Biden'a Mitsotakis benim haritamı veriyor, Mavi Vatan haritası. Aynen benim kitabımdan alınan. Yani ayrıca çizilmiş bir harita değil. Benim kitabımdan almış onu veriyor. Bunu aynı zamanda 16 Mayıs'ta Biden'a veriyor. 31 Mayıs'ta da Alman Şansölyesi Başbakanı Scholz'a veriyor. Şimdi bu ikisi de benim için büyük şeref. Büyük şeref. Şimdi ben Yunanlılar bana tabii çok böyle saydırıyorlar, küfrediyorlar, güya kendilerince tehdit ediyorlar falan ama ben hep onu söylüyorum. 7 ceddime yeter bir onur yani bu benim için. Yani benim haritamı vermişler işte benim haritam gündem olmuş Türk milletinin haritası diye. Daha ne olsun? Şimdi ama ne diyor biliyor musunuz? Hem Biden'la görüşürken hem kongrede konuşma yaparken hem Scholz'la görüşürken Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te oldu. 48 yıl geçti arada. Kıbrıs Helenizmi denilen şey enosis demektir. Yani Kıbrıs adasının Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanması demektir. Ne diyor biliyor musunuz? Biden'la Mitsotakis ve kongre üyelerine. Diyor ki Kıbrıs Helenizmi 48 yıldır acı çekiyor. Bu acıya son verin diyor. Kıbrıs Helenizmin gerçekleşmesine diyor, huzur bulmasına katkı verin, sağlayın diyor. Biden gerekeni yapacağını ifade ediyor. Anladığımız kadarıyla. Ama çok açık bir şey var. Kongrede bu sözler ayakta alkışlanıyor. Evet. Dakikalarca. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şimdi sakın kimse hayale kapılmasın. Şöyle hayale kapılmasın. Efendim, Kardak adaları olayında olduğu gibi Amerika Yunanistan'da arayı bulur, buna müsaade etmez. Hayır. Artık ortam değişmiştir. 2016'da 15 Temmuz gibi bir olay olmuştur. Amerika
Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. Çok net. Hı. Fransa Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. Çok net. Askeri olarak da yanında yer alır mı hocam? Yani Alır. asker Alır. bizatihi. Alır. Mühimmat verir, şunu verir, bunu verir. Bir sürü bir şey verir. Mühimmatın ötesinde Sayın Paşam. Yani bizatihi işte destroyeriyle, silahlarıyla, kendi askeriyle, Amerikan vatandaşı olan askeriyle destek verir mi? Bakın şimdi Aslında şunu bu söyleyeyim. yani Türk'ün yeni bir kurtuluş savaşı demek aslında baktığınız zaman. Öyle bir Bakın, noktaya gelir. şimdi ben komplo teorisi üretmiyorum. Ben sadece okuyorum şimdi. Hı. Okuyorum. Yani ben çünkü bir akademisyen, ben komplo teorisi falan bilmem. Ben o işlere de bakmam. Ben şimdi okuyorum. Hı. Türkiye'nin en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini söylüyorum ve tedbir alması gerektiğini söylüyorum. O da şu. Bakın şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine dair bir kampanya yaklaşık 7-8 senedir yapılıyor. 2016-15 Temmuz'dan sonra daha da yoğunlaşan bir kampanya yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Evet, yapılıyor. Yapılıyor. Peki, buna FETÖ'cüler de dahil mi? Dahil. Neden? FETÖ'cüler zaten çok destek. Neden? Onlar Türkiye'ye müdahale edilmesini istiyorlar. Türkiye'ye müdahale edilmesini istiyorlar. Zaten vatan hainleri adı üstünde. Onlar Türk milletinin falan değil. Onlar Zaten buna onlar şey diyor, biz dünya vatandaşıyız diyorlar hocam tabii, biliyorsunuz. tabii, Yani tabii, tabii. dolayısıyla Onun için Türkiye'nin pek bir ehemmiyeti yok. bayrak yok. Onlar dünya vatandaşı. Bayrak yok, millet yok, hiçbir şey yok. Zaten millet olsaydı, yani şunu da söyleyelim. Millet olmuş olsaydı millete silah sıkarlar mıydı? Ben ya inanamıyorum yani böyle bir şey. Hem de milletin uçağıyla, milletin gemisiyle. Şimdi kimse bilmiyor ama bu kayıtlarda var. Ya Moda önlerinde gemiyle top atışı yaptı bunlar. Halk korksun diye. İstanbul'da. Gölcük'ten kalktı gemiler, geldiler Moda önlerinde atış yaptı. Halk korksun diye ya. Halka. Gemiyle top atışı. En son top atışı 1919'daydı. İngilizler yapmıştı. İstanbul'da Türk halkına karşı. Şimdi bizim o hain FETÖ'cüler yaptı. Şimdi şöyle düşünelim. Türkiye 6 milyon üzerine karasuları çıkartıldığında mutlaka buna tepki vermek zorunda. Kabul etmediğini göstermek zorunda ve bunun bir hayat memat meselesi olduğunu ifade etmek zorunda. Şimdiden ifade etmeli aslında. NATO'ya mı ifade etmeli, Birleşmiş Milletler'e ifade etmeli, her türlü yere ifade etmeli. Ki testi kırılmadan önce ön alsın Türkiye. Bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Şimdi bununla birlikte 6 milyon üzerine 1 mil dahi çıksa, bakın 12 mil değil, aman bunu silelim kafamızdan. 12 mile, Yunanistan karasularını 12 mile çıkarttı. 12 mile çıkarttı da 10 mile çıkarttı, 11 mile çıkarttı. Kabul mü edeceğiz yani? Şimdi o zaman şunu söyleyeyim ben size. Yunanistan 6 milden 7 mile çıkarttığı an 1 milli kardeşler. Adalar Denizi'ndeki Mavi Vatan parçasının %13'ünü kendisine alıyor. %13'ünü. Yani çocuklarımızın petrol ve doğalgaz çıkartacağı alan %13'ü gidiyor. Gidiyor. Balıkçılık gidiyor. Yatçılık gidiyor. Savaş gemilerimizin, uçaklarımızın tatbikat yapacağı alan gidiyor. Şimdi Türkiye'nin buna sessiz kalması mümkün değildir. Türkiye Lozan statüsüne dönülmesini şimdiden istemelidir. 3 mil olmalıdır demelidir. Bakın 6 milin üzerine çıkartmasını nasıl çıkartacağı konusunu falan 3 mil olmalıdır. Çünkü Yunanistan'la Türkiye arasında imzalanmış, her iki tarafında imzaladığı ve statünün belirlendiği tek anlaşma Lozan'dır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Adalar Denizi'ndeki statüyü belirlemez. Birincisi Lozan belirlemiştir.
İkincisi zaten Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni Türkiye imzalamamıştır. İmzalamadığı bir sözleşmenin hükmü Türkiye'ye karşı kullanılamaz. Ama bunun ötesinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ötesinde Lozan Anlaşması vardır statü belirleyen. O zaman biz de şunu diyelim. Montreux'u uygulamıyoruz. İç rejimini uygulayacağız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre. Bundan sonra da kimsenin geçişine müsaade etmeyeceğiz mi diyelim. Biz diyoruz ki 1936'da ben bir sözleşme imzaladım. Ona uyuyorum. Her ne kadar 1982'de bu haklar verilmiş olsa da öncesinde böyle bir sözleşme imzaladım. Öncesinde de böyle bir anlaşma imzaladık biz. Onun için bunun söylenmesi lazımdır. Şimdi Türkiye bu sefer kabul etmedi. 6 milden 7 mile çıkarttı, 10 mile çıkarttı, 12 mile çıkarttı. Türkiye kabul etmedi ve Türkiye askeri güç kullanmak mecburiyetinde kaldı. Şimdi Yunanistan'la savunma işbirliği anlaşması imzalamış Fransa, bir NATO devleti. Amerika Birleşik Devletleri, bir NATO devleti ve şartsız destek vereceklerini daha önceden deklar etmişler. Ve bu arada Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması gerektiğine dair çeşitli kampanyalar yürütülüyor ve özellikle de son dönemde Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki sözde Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan SDG, PYD, YPG'ye operasyon yapılıyor. Terör örgütleri. Terör örgütlerine, bu terör örgütleri Amerika'nın müttefiki sözde. Amerika bunlara karşı çıkıyor. Amerika Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye tarafsız objektif bir politika yürütüyor. Türkiye bu konuda suçlanıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi konusunda Türkiye veto hakkını kullanıyor. Şimdi ve bunun ardından Türkiye'nin yapısı NATO'nun dokusuna uymuyor açıklamaları yapılıyor. Şimdi böyle bir durumda şimdi bazıları diyor ki çok komik bir şekilde efendim NATO'dan bir devletin çıkartılması mümkün değil çünkü çıkartılma mekanizması yok. Allah aşkına hiç mi reel politik, gerçekçi politikayı görmüyorsunuz? NATO'da bir devletin bir devletle çatışması yok zaten. Evet. Çatışamaz. NATO bir dayanışma örgütü. NATO çatıştığı zaman eğer NATO üyesi iki devlet birbiriyle savaşıyorsa ve bu savaşta NATO, bakın şimdi oyunu gösteriyorum şimdi, olabilecek oyunu gösteriyorum. Bunda her iki devlet de üyeliğe devam ederse NATO çöker zaten. NATO dayanışma örgütü olmaktan çatışma noktasına gelir. Şimdi bu durumda Yunanistan'a mı karşı çıkar bu NATO üyesi devletler? Destek çıkar, bize mi destek çıkarlar? Zaten şu anda hattı çizmişler Yunanistan'dan itibaren. Bizi dışında tutmuşlar zaten hocam. Aynen öyle. Peki. Biraz önce bir arkadaşımla paylaştım. Wilson'ın, Amerikan Başkanı Wilson'ın Türkiye haritası var. Ermenistan, Lacistan, Kürdistan diye bölünmüş, onaylanmış haritası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan'ı imzalamadığını da hatırlatırım size. Sevr Anlaşması'nın hala hayata geçirilmesi konusunda hem Yunanistan'ın Megale iddiasıyla örtüştüğünü hem de bu konuda çabaları olduğunu da hatırlatırım. Sykes-Picot Anlaşması'nın hala yürürlükte olduğunu söyleyenlerin sayısının çok fazla olduğunu da hatırlatırım. Bu hedefe ulaşmak için büyük devletler, her zaman söylediğim gibi, büyük devletler hedef değiştirmezler. Yöntem değiştirirler. Yöntem değiştirilir. Şimdi Türkiye'yi bu durumda Yunanistan'a karşı hakkını savunan Türkiye'yi saldırganlıkla suçlayabilirler mi? Çok Suçlayıp NATO'da böyle bir şey kabul edilemez deyip Türkiye'yi NATO'dan çıkartıyoruz diyebilirler mi? Rahatlıkla. Diyebilirler. Şimdi efendim ama orada öyle bir mekanizma yok. Ya böyle saçma sapan şeyler söyleyip de Türkiye'yi tedbir almaktan imtina ettirmeyin. Ya bizim kurmay eğitiminde şu vardır.
Bakın, strateji geliştirirken şunu düşünürüz. En kötü senaryoyu düşünürüz. Bu da düşman imkan kabiliyetlerinin en muhtemel, düşman ne yapabilir? Hiçbir alternatifi biz dışında bırakmayız. Hepsini teker teker yazarız. Şunları yapabilir, şunları yapabilir, şunları yapabilir, şunlar. Ve biz düşman imkan kabiliyetinin en önemli özelliği şudur yazarken. Şuraya saldırabilir, buraya saldırabilir, şunu yapabilir, gemilerle birleşebilir, uçaklarla gelebilir, işte hastaneye vurabilir. Düşmanın niyetine girmeyiz biz. Ya yapmayabilir, yok yap, hayır. Tamamen objektif oluruz, öyle yazarız. Sonra da kendi hareket tarzlarımızı geliştirirken, bütün bu düşmanın yapabileceklerine karşı hepsini karşılayabilecek hareket tarzları geliştiririz. Eğer zaten bir tanesi dışarıda kalırsa siz zayıf alırsınız o imtihandan. Hepsini karşılamanız lazım. Ondan sonra da bu hareket tarzlarını, bakın çok önemlidir bu, uygun mu? Bizim vazifemize uygun mu? Ona bakarız. Tatbik edilebilir mi? Yani uygulanabilir mi? Uygulanabilme imkanı var mı? Buna bakarız. Sonra da kabul edilebilir mi? Riskler kabul edilebilir mi? Buna bakarız. UTK testi deriz biz buna. Şimdi bunu yapmadan böyle afaki, hamaset içerisinde konuşan asker emeklileri ve siviller var. Şimdi Türkiye televizyonlara çıkıp konuşuyorlar şimdi. Ben de garip garip izliyorum bazen. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Bir kere Yunanistan yerle yeksan olur. Ama bizim bunları düşünüp ona göre hareket etmemiz lazımdır. Onun için önceden testi kırılmadan bu Lozan Anlaşması'nın 3 miline çağrı yapmalıyız. 6 milin üzerine karasuların çıkartılmasının bize hayati zarar vereceğini söylemeliyiz. Aman ha demeliyiz. Bunları önceden uyarmalıyız ki ve 1995 Büyük Millet Meclisi kararının, deklarasyonunun arkasında olduğumuzu iktidarıyla muhalefetiyle her siyasi parti deklare etmelidir. Şu anda hemen deklare etmelidir. Bakın söylüyorum, bu durum öyle iyi bir durum değil. Gidişat da iyi değil. Bir çatışmaya doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Şimdi hele seçimler yaklaşırken bunu yapmaya çalışıyorlar. Amerika da bunu istiyor. Bu savaşı istiyor. Evet. Görüşündesiniz. Bu öyle gözüküyor. Bu öyle gözüküyor. Ve sürekli Yunanistan'ı destekleyen ve Türkiye'yi köstekleyen demeçler veriliyor. Bakınız, aslında sakın şöyle bir şeye de güvenmeyelim. Efendim bize Rusya destek çıkar. Hayır. Rusya destek çıksaydı bugün biz Suriye'de uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı sokardık. Bugün Münbiç'i Ruslara devreden Amerikalılardır. Bir tane Amerikalı ile Rus şu anda çatışmamaktadır. Suriye'de. Bunları görelim. Böyle hamasetle, hayalle hareket etmeyelim, kendi gücümüze güvenelim. Ve şunu söyleyebilir miyiz paşam? Allah korusun ama yani olası bir Türk-Yunan Savaşı'nda kabul edelim. Orada Fransa'da, Almanya'da zaten desteğini açıkladı. Amerika zaten bilfiil orada şu anda. Bütün gücüyle orada neredeyse. Bir sürü üs kurdu. Böyle bir savaş başladığı anda Ermenistan cephesi açılabilir mi? Rus destekli bir Ermenistan cephesi. Böyle bir ihtimal var değil mi? Bakın ben size söyleyeyim. Orası açılır. Güneyden PKK, PYD, YPG bilmem ne onlar açılır. Evet. Onu da gözümüzde küçültmeyelim çünkü bildiğim kadarıyla 500 bine yakın bir militan var orada. Hiç küçültmeyelim. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Onun için tedbirli olmalıyız. Bunların hiçbir tanesine de pabuç bırakmayız evelallah öyle bir durumda. Onların hiçbir tanesine pabuç bırakmayız. Azerbaycan'la da bizim, Ermenistan öyle bir şey yapacak olsa Azerbaycan'la da bizim anlaşmamız var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz biz nasıl Dağlık Karabağ'da kardeşimiz için savaştık, onlar da bizim için savaşırlar. Suriye'de Türkiye'den büyüktür paşam. Her zaman bu sözü sevmişimdir. Suriye'deki
Türkmen kardeşlerimizden gelir. Gene destek bize. Türk kardeşlerimizden, Irak'taki Türk İran'daki kardeşlerimizden. Türkmen kardeşlerimiz dahi ayaklanır böyle bir durumda. Şunu Öyle. Türk dünyası biliyor, Müslüman dünyası biliyor. Türkiye'ye düştüğü gün sıra onlara gelecek. Onlar darmadağın olacak. O Ve yüzden böyle bir gördünüz mü? Ee, Önemli olan neymiş? Ben hep onu söylüyorum. Türkmüş, Türk. Türkleri Şiilik, Sünnilik gibi mezheplerle bölmeyin. bölmeyin. Evet. Filistinli gelip benim için savaşmaz. Bilmem ne Arabı gelip benim için savaşmaz. Türk gelir benim için savaşır. Bir de ben size söyleyeyim, Pakistanlı gelir benim için savaşır. Evet. Bunları hiç unutmayalım. Onun için Türk'ü mezheple bölmeyin, Türkiye de mezheple yaklaşmayın. Herkese ders olsun. Tutunacağımız dal Türk milletidir. Tutunacağımız Savaş dal zaten İslam'la değil paşam. Savaş İslam'la değil. Savaş Türk'le. Ben bunu en başından Türk'le. beri söylüyorum. Bu görüşteyim. Savaş Türk'le. Çünkü Türk düştüğü gün zaten İslam'ı kolay kolay düşürürler. Allah'ın eline de İslam düşmez. O başka ama İslam'ın sancağı Türk'tür. Kimse kusura bakmasın. Bu gerçeklik son 1000 yıla damgasını vurmuştur. Bakın 1917 yılında Nuri Köstüklü Hoca'nın yazdığı kitaptır bu. 1917 yılında Suriyeli Araplar fesat çıkardıkları için orduda Romanya'ya sürülüyorlar. Osmanlı sürüyor. Osmanlı sürüyor. Ya bunu yok bilmem şuymuş da yok buymuş da falan. Gerçek bu. Biz Türk'üz, Türk. Türk milletinden medet umarız. Türk milletine dayanırız. Atatürk de Türk milletine dayandı. Biz de Türk milletine dayanıyoruz. Biz de Türk milletine dayanırız. O hatıratları unutamam. Benim kökenim Kerküklüdür. Biz Maraş Elazığ bölgesindeyiz. Şimdi Atatürk cephedeyken paşam paşam diyorlar. Sırtımızı bir Toroslara dayayaydık, arkadan vurulmazdık diyorlar. Vurulmayız işte o zaman diyorlar. Toroslar çünkü Türk yuvası. Evet. Türk yuvası. Daha bir yüzyıl geçmiş aradan. Devletlerin ömründe bu çok kısa bir zamandır. Şimdi bunların hepsini hesaplamak lazımdır. Ve burada gördüğünüz kadarıyla adaları silahlandıran Yunanistan'dır. Statülerini bozan Yunanistan'dır. Karasörünü arttırmaya kalkan Yunanistan'dır. Kıbrıs Helenizmi diyen Yunanistan'dır. Bunların hepsini son dönemde yüksek sesle söyleyen Yunanistan'dır. Karasuların ötesinde hava sahası ilan eden, 6 mil karasuları iken 10 mil hava sahası ilan eden ve bunu açıkça dünyada hiç eşi benzeri olmamasına rağmen herkese kabul ettirmeye çalışan ve bugün Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin hava sahası ihlallerini durdurması çağrısı bile yaptırabilen ve yapan bir Yunanistan vardır. Dolayısıyla sorun Türkiye'de değildir. Sorun Yunanistan'dan kaynaklanmaktadır. Ben bugüne kadar eleştirdim. Bunlarla masaya oturmayın dedim. Bunlar bizim muhatabımız değil dedim. Bunlarla masaya oturmak, bunların taleplerini konuşmak dedim. Ortada sorun yok, Yunan talebi var dedim. Ama en sonunda geldiğimiz noktada benim dediğim şeye gelindi ve bıçak kemiğe dayandığı için devletin üst düzey yöneticileri, hükümet edenler bu cevabı verdiler. Şimdi bunu iç siyasete malzeme yapmaması lazım. Muhalefetin de iktidarında. İç siyasi malzeme yapmaması lazım. Bir yumruk olması lazım. Bir yumruk olması lazım. Bakın ben bunu açıklıkla söylüyorum. Ben bunu açıklıkla söylüyorum. Bu çok önemli bir konudur. Tarih affetmez. Tarih affetmez. Birisi seçim kazanacağım, öteki bilmem ona seçim kaybettireceğim, öteki bilmem ne, öteki bundan oy devşirecek, birisi bundan oy kaybedecek. Ya bu laflarla bir yere varamazsınız. Bunun ötesinde bir durum şu anda. Bu beka ve güvenlik meselesi şu anda. Adamlar resmen bizi tehdit ediyor. Etrafımızı sarmış vaziyetteler. Bunu görelim. Bakın Suriye harekatı yapılacaktı. En son benim kulağıma gelen söylentiler şu. Lavrov'la görüşmeden sonra Suriye harekatı iptal edildi. Ertelendi. Gördünüz mü? Dostluk yokmuş demek ki. Dostluk yokmuş demek. O gün
O gün herkes şunu bekledi. O görüşmenin sonunda o gece operasyon başlar diye bekledi. Ama kaç gün geçti hala bir ses yok. Ve yapılacağına dair de hiç kimse bir şey söylemiyor. Sadece televizyonlarda konuşulanlar, o görüşmeden önce söylenen sözler söyleniyor. Ben de kulaklarımı açtım. Ne zaman gireceğiz? Birisi söyler diye bekliyorum şu anda. Şu durumda da zaten Sayın Paşam gördüğüm kadarıyla e, güneyde başlatacağımız operasyon aslında Yunanistan'la da başlatacağımız savaşın adımı gibi duruyor. Yani biz savaş başlatmak istemiyoruz zaten. Biz kimseyle Yani savaş durum onu planlamak... gösteriyor ama biz Hayır, başlatmak istemiyoruz ama durum bunu gösteriyor şu anda. Yani biz Yunanistan şunu biliyor. Biz güneyde başarılı oluruz. Bunda dünkü kimsenin Amerika'nın da şüphesi yok, Yunan'ın da şüphesi yok, Rus'un da. Böyle bir durumda zaten Yunanistan kaybeder. Kaybetmemek adına biz orada bir savaşın içine düşmüşken ya onlar bize bir şekilde saldıracak ya da Türkiye bunu öngörüp karşı bir hamleyle adaları kuşatacak. Yani sanki işin kopacağı yer güneydeki ben, başlatacağımız operasyon gibi görünüyor. Türkiye bakın, Türkiye kimseye saldırmaz. Bugüne kadar da saldırmadı. Türkiye'nin böyle bir niyeti de yok. Türkiye Hı. ancak kendisine saldırılması durumunda ya da topraklarının alınması durumunda. Buna Karasu'nun arttırılarak topraklarının alınması da Tabii. dahildir. Bakın, Evet. onu unutmayalım. Ya bu bir saldırıdan öte işgaldir. Eğer Karasu'larını 1 mil arttırırsa benim %13 açık deniz alanımı alıyorsun demektir. Bu bir işgaldir. Erdoğan'ın Buna, şakam yok cümlesini buna bağlayabiliriz değil mi paşam? hepsine bağlayabiliriz ve bu adaların böyle silahlandırılması ve işte bunlar biliyorsunuz benim tezlerimde. Bu aynen bu senelerce Tabii, bunu tabii. Evet. söyledim. Yani bu Gündeme siz adaların getirdiniz. adaların, yani bunlar benim akademik görüşlerim olduğu için açıklıkla Hı da hı. bunu söyleyeyim. Benden önce kimse gündeme getirmemişti, Evet. yazmamıştı ve ben bunları Mavi görevlendirdim. vatanın mimarı olarak geçiyorsunuz zaten. Mavi Vatan doktrini işte biliyorsunuz ve Mavi Vatan Evet. haritası bir doktrin kitabı olarak 2 hafta önce İstanbul Üniversitesi'nden bilimsel yayın olarak Uluslararası İndeksi, Web of Science'a indeksi yayın olarak yayınlandı. Bu çok önemli bir şey. Yani artık bilimsel bir yayındır ve Sevilla Üniversitesi'ne karşılık Türkiye'nin bir İstanbul Üniversitesi haritası ve İstanbul Üniversitesi'nin doktrini vardır. Onu da yazmak bana nasip oldu. 18 yılımı aldı. Şimdi bunlar, bu konular önemlidir. Bu doktrinin içerisinde de vardır. Bu benim daha önce yazdığım kitaplarda da vardır. Adaların silahlandırılması, askerileştirilmesi egemenlik devir şartını ortadan kaldırır. Şimdi bu söylenmeye başladı. Lozan'daki statüye dönülmelidir. 3 mil olmalıdır. Bu çok önemlidir. Bunun ifade edilmesi lazım. 6 milin ötesinde 10 mil kara suyu kullanımı hiçbir yerde yoktur. Bunların hepsinin gündeme getirilmesi lazım. Lozan'daki 3 mile dönüş konusu çok önemlidir. Bir konu daha vardır. O da benim kendi görüşümdür. Yine bunu da sık sık gündeme getirmekte büyük fayda vardır. Çünkü hukuken çok güçlüyüz biz bu konuda. O da şudur. Biliyorsunuz 1947'de İtalyanlarda olan 1923 Lozan Anlaşması'yla kabul edilmiş olan 1912 Uşu Anlaşması elimizden çıkmış olan Menteşe Adaları, yani 12 adalar ve Meis Adası İtalyanlardan alınıp Yunan'a verildi. Şimdi bakın, burada çok kritik bir durum söz konusudur. Kıbrıs Adası'nda biraz önce ne bahsetmiştim? Bizi masaya nasıl çağırmışlar demiştim. Bu adanın kaderi yeniden belirleniyor. Lozan'ın 16. maddesi Büyük Atatürk'ün büyük öngörüsüyle ve büyük ısrarıyla Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına göre siz masada olmalısınız deyip bizi çağırmışlardı. Biz de bu masaya böyle dahil olmuştuk ve sonuçta da 1960'ta garantör olmuştu. Şimdi 1947'de Türkiye masada yok. İmzacı değil. Lozan'da İtalyanlara verilmiş Menteş Adaları ve Meis Adası ise onlardan alınıp Yunanistan'a veriliyor. Öteki neydi? İngilizlere verilmiş Kıbrıs Adası İngilizlerden alınıp Yunan'a verilecekti. Ne demişlerdi? Gelin, masada sizin olmanız lazım. İlgili devlet olarak bu adanın kaderi yeniden tayin ediliyor demişlerdi. Değil mi? Büyük Atatürk'ün öngörüsüyle. Israrıyla.
Şimdi 1947'de bu adalar alınıp İtalya'ya verilirken, kaderleri yeniden belirlenirken, Yunanistan'a verilirken İtalya'dan alınıp Türkiye masada yok. İlgili devlet olarak yok. Hukuken sakat, geçersiz bir durum var. Bizi Kıbrıs meselesine dahil eden İngiltere'ye karşı bir kere bu çok rahatlıkla ortaya konulmalıdır. Bu adalar İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilemez. Hiçbir zaman bu adalar Yunanistan'ın olamaz hukuken. Ya İtalyanlarda kalmalı, eğer Ya da iade İtalyanlarda ya da Osmanlı halefi olan Türkiye'ye iade edilmeli. Kıbrıs meselesiyle aynıdır bu durum. Aynıdır. Aynıdır. Bu konunun gündeme getirilmesi gerekmektedir. Peki sizce bu gündeme getirilirse paşam işe yarar mı bu saatte? Yarar. Bu saatten sonra? Yarar tabii. Neden yaramasın? Şimdi bu egemenliği tartışmalı hale gelmiştir deyince Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı nasıl Yunanistan ayağa kalktı? Ve şimdi bunun da söylenmesi lazımdır. Bunlar hukuki ve diplomasi araçlarıdır, silahlarıdır. Ben bakın amiral olarak hiçbir zaman konuşmalarımda askeri tedbir uygulanması gerektiğini, adaları alalım, Atina'ya gidelim. Şöyle bir şey duydunuz mu benim ağzımdan? Yok, duymadım. Allah var, duymadım. Ben hep hukuk ve diplomasideki Türkiye'nin elindeki güçleri, argümanları ortaya koymaya çalışıyorum ve bunu kullanmasını istiyorum. Ve ben sizden ilk defa Sayın Paşam, yani artık iş çığırından çıktı, Yunanistan bir çılgınlık yapar değil, yapacak noktasında açıklama duyuyorum. Evet. Ve buna göre de önceden hukuki ve diplomatik olarak nasıl tedbir alması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz değil mi? NATO'ya gitsin, şunu söylesin, Evet. 3 mil olsun desin, 6 milin üzerine çıkarsa bizim hayatımız tehlikeye girer desin, bizim hayatidir bu çıkar desin, bunları söylesin diyoruz değil mi? Şimdi bunları da söylesin diyoruz ve 152 adacık kayalık grubunun Yunanistan'a devredilmeyen, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık kayalıkların isimlerini açıklasın Türkiye. Bırakalım. Onlar uğraşsınlar biraz da. Onlara bu gerçekleri, hukuki gerçekleri söyleyelim. Efendim Yunanistan rahatsız olmasın. Yok Yunanistan. Ya aramız bozulacak kadar zaten bozulmuş. Sen ne istiyorsun? Geçen gün efendim demiş ki şimdi bu kadar şikayetten sonra Biden'a gidiyor, Scholz'a gidiyor, bilmem neye gidiyor. Türkiye'ye etmedik hakaret bırakmıyorlar. Türkiye'ye etmedik küfür bırakmıyorlar. Türkiye'ye etmedik tehdit bırakmıyorlar. Kötüleme bırakmıyorlar. Demişler ki 3 kişi karar almışlar galiba. Mitsotakis, bilmem Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı. Biz artık Türkiye aleyhinde konuşmayacağız diye. Bak şimdi. Cumhurbaşkanı geçen gün konuşmasında söyledi. Bizim Dışişleri de gelmiş. Ya bunlar böyle karar aldı. Şimdi arayı şeytan sağdan yanaşıyor ya. Cumhurbaşkanına sözünü geri aldırtırıp bizi gene durumunda bırakacaklar. Hani siz bir açıklama yapacak mısınız? Yapın diyorlar aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki ne açıklaması yapacağım demiş. Ben söyleyeceğimi söyledim demiş. Yani hala bizim içimizde 152 adacık kayalık ismini açıklamayan, gayri askeri statüdeki adaların ihlalinin egemenlik devi şartını ortadan kaldırdığını söylemeyen bürokrasimiz, Libya anlaşmasını süründüren bürokrasimiz, hala Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan etmeyen bürokrasimiz, diplomasimiz, İsrail'le karşılıklı kıyığımız olmadığını söyleyebilen, ona cesaret edebilen, kendisini siyasi irade yerine koyan diplomat bürokratlarımız hala görev başında devam ediyorlar. Ve umarım devleti yönetenler bunları fark ederler ve bunların ipiyle kuyuya inilmeyeceğini de görürler. Biliyorsunuz son dönemde 3 tane büyükelçi, ismini vermeyeceğim, Yunan tezlerini savundular. Evet, maalesef. Yunan tezlerini savundular. Ve kaç gündür Yunan televizyonlarında bunların söyledikleri manşetlerden veriliyor. Bunlar büyükelçilerdi. Bunlar devleti temsil ettiler yurt dışında. Ben şimdi hala Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama duymadım. Bu büyükelçilere karşı. Bu açıklamayı yaptırmayanlar kimler? Bunların büyükelçilik titrini niye almıyorlar? Bir amiral bir şey söylediği zaman
Onun elinden, generalin elinden her şey alınıyor. Niye bunlar hakkında alınmıyor? Bunların ne ayrıcalığı var? Bunlar açıkça vatana, millete ihanet ettiler. İhanet. İhanet bu. İhanet bu. Efendim adaları silahlandırılabilirmiş. Bu adalarda da bizim hiçbir söz hakkımız yokmuş. Bunu Yunan'ın söylediği şeyi söylüyorlar. Ve buna Dışişleri Bakanlığı'ndan sen ne diyorsun? Bizim o adalarda hakkımız var diye bir açıklama gelmiyor. Gelmiyor. Kaldı ki böyle bir satır içerisinde böyle bir açıklama yapan Peki. büyükelçi de değil, sıradan bir vatandaş da olsa yani vatandaşlığını dahi alsınlar elinden. O derece Ya ihanet. böyle bir şey olabilir mi? Peki Evet, bir savaş amiral tadındayız. bir amiral general bugüne kadar vatanımızın, milletimizin aleyhinde bir şey yapmamıştır. Bak ben şahit olmam. Evet. Ama bir şey söyledikleri zaman üzerine herkes çullanıyor onlar. Şimdi buna olacak? Buna niye kimse bir şey yapmıyor? Ne özelliği var? Ve bunlar televizyonlara çıkıp hem de hükümete müzahir kanallarda çıkıp konuşan adamlar. Görüş alınan adamlar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bir dördüncü büyükelçi daha var. Onu da söyleyeyim. Emekli büyükelçi. Koltuklarda aşağıda oturanlar falan. O da İsrail'le bizim karşılıklı kıyımız yok diyebilen. O da birileri ona fısıldıyor. O da içeriden birileri fısıldıyor. Ben size söyleyeyim. İçeriden birileri fısıldıyor. Böyle konuş diyor. Herhalde aynı şeyleri söylüyorlar. Ona da kimse bir şey söylemedi. Yani inanamıyorum yani ben. Ben inanamıyorum. Bu işler nasıl böyle yürüyor? Nasıl böyle tepkisiz kalınıyor? Da benden başka da tepki gösteren olmadı ya. Resmi olarak benden başka. Yani benim ne ki ben sivil bir adamım, vatandaşım, sıradan bir adamım. Kan beynime sıçradı yani. Kan beynime sıçradı. Ya bunlara birisi siz ne diyorsunuz? Devletin, milletin menfaati hakkında nasıl böyle Yunan tezlerini savunabiliyorsunuz? Niye denmiyor? Ya bunlar peki biz bunlarla devleti bunlara dışarıda temsil ettirdik. Bunların bütün yaptığı işler işte bir tane Roth vardı değil mi? Bilmem ne Roth vardı. Bir kadın vardı. Claude Roth. Claudio Roth'la özel yazışması ortaya çıkan ve buralarda dinleniyoruz. Claudio sen bana buralardan yazma. Özelden yaz. Bizi takip ediyorlar diyen büyükelçi var ya. Adam çıkmış bir de konuşuyor. Şimdi bu adamın ilkliği niye pazara çıkmıyor ve bu adam casusluktan niye yargılanmıyor? Soruyorum. Bu adam casusluktan niye yargılanmıyor? Bunu Claudio Roth'a böyle yazdı belgeli. Belgeli adam hem de belgeliyken alınıyor bir büyükelçilikten bu belgelenince başka bir ülkeye büyükelçi olarak atanıyor. Ya bu nasıl iş? Evet. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Amerika'ya gidiyor. Hala görevde adamlar. Amerika'ya gidiyor. Libya anlaşmasını Keren anlatıyorum diyor. Bana anlat dedikleri için. İsrail'le de bizim karşılıklı kıyımız olduğuna inanmıyorum diyor ve bu adamlar hala görevde. Ve biz bu adamlarla Yunanistan, Kıbrıs, Adalar Denizi meselelerini yürütüyoruz. Hadi buyurun. Devlet esastır. Evet. Devlet ebed müddettir. Hepimiz devlet için varız. Hepimiz devlet için varız. Ben şu ana kadar konuştuğum her şey devletimizin, milletimizin faydasınadır. Devletimizin, milletimizin faydasına, kendimce faydasına olduğum şeyleri söylüyorum. Kendimce. Hiçbir yere de bağlı değilim. Hiçbir siyasi partiyle alakam yok. Siyasetten tamamen uzağım. Ve şu ana kadar devlet için fikir üretmeye çalışıyorum. Bu ürettiğim fikirlerden bir tanesi Libya Anlaşması'dır. Türkiye'nin yüz ölçümü 1/4 artmıştır. Bu ürettiğim fikirlerden bir tanesi Mavi Vatan haritasıdır. 462.000 kilometre karedir. Bu ürettiğim fikirlerden bir tanesi Mavi Vatan doktrinidir. Herhalde sanıyorum devlete yeterince borcumu ödedim. Yani herhalde devlet için daha fazla ne yapabilirim? Elimden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Şu anda da genç yetiştiriyorum. Onun için devletin içerisindeki adamlar kendisini devlet sanmasınlar. Devlet öyle değil. Evet. Bir kere
bir kere şunu unutmayalım. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz 2016 saat 20.30'da koskoca silahlı kuvvetler bir örgüt tarafından ele geçirilmiş olduğunu gördük biz. O nedenle devletin herhangi bir kurumunun başkaları tarafından bu ve benzeri örgütler ya da lobiler tarafından ele geçirilmediğini düşünmek son derece safça olur. Geçirilemeyeceğini düşünmek daha doğrusu. Geçirilemeyeceğini düşünmek son derece safça olur. O nedenle onlara laf söyleyince devlete laf söylemiş gibi lanse edilmesini tenzih ediyorum. Yani men ediyorum da aynı zamanda. O ayrı, devlet ayrı. Devlet bizim kutsalımızdır. Bayrak bizim kutsalımızdır. Türk milleti bizim kutsalımızdır. Atatürk bizim kutsalımızdır. Eğer bizim atalarımız, dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nı yapmasalardı, Çanakkale Savaşı'nı yapmasalardı, orada şehit ve gazi olmasalardı, bir hoşaf, bir dilim ekmekle yemek yemeselerdi, ayakkabılarının, çarıklarının tabanını yemeselerdi, benim büyük dedem Yemen'de büyük dedelerim Yemen'de kendi idrarlarını içmek zorunda kalmışlar. Şimdi böyle fedakarlık etmeselerdi ve deselerdi ki tarlamı biçiyorum, ekiyorum, biçiyorum, hasadımı yapıyorum, pazara götürüp satıyorum. Ha Yunanlı olmuş, ha Türk olmuş. Benim için ne fark eder deselerdi, bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı ve biz burada sizinle Türkçe sohbet edemezdik. Evet. Arkamızda da o bayrak olmazdı. Şimdi öyle demediler. Canlarını verdiler. Öyle diyenler de vardı. Biliyorsunuz İstiklal mahkemelerinde en çok asılan asker kaçaklarıdır. Bir de farklı yansıtılıyor ama asker kaçaklarıdır. Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var, okuyorum ben şimdi. O günleri anlatıyor. 1917-18 Mudanya'da, Orhan Gazi'de iki asker kaçağı grup birbiriyle savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Biz o günleri yaşamış bir milletiz. Kimse bunları unutmasın. Atatürk ne hallerde bu memleketi kurtarmış. Bu asker kaçaklarının elbette şu anda uzantıları vardır. Ve niye savaşalım diyenler vardır. Niye savaşalım? Ama biz Atatürk'ün nesliyiz. Biz Türk nesliyiz. Biz savaşanların nesliyiz. Asker kaçaklarının nesli olanlar kendileri düşünsünler. Ve Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunu da, şu andaki durumunu da o şehit olan, gazi olan atalarına borçludur. Atalarına borçludur. Eğer onları yapmasalardı biz bugün böyle olmazdık. O zaman biz de gelecek nesiller için her türlü fedakarlığı yapmaya, canımızı vermeye de hazır olmalıyız. Efendim, televizyonda bilmem ne seyretmekle işte yiyelim, içelim, gezelim de olmaz. Gerektiğinde vatan için can vermek gerekir. Şimdi en son bitireyim. Bir iş adamı şöyle demiş bir memlekete gidip, ben onu duymuştum, çok sinirlenmiştim. Demişti ki, ya benim memleketim Çin. Neden? Çünkü ben burada doyuyorum. Fabrikalarım, işim burada, doyuyorum. Bak, benim vatanım Çin, ben Çinliyim demişti. Çok sinirlenmiştim. Şöyle bir cevap vermiştim, onu da öyle bitirelim. Ne doğduğun yer vatanındır, ne doyduğun yer vatanındır. Uğrunda ölmeyi göze aldığın yer vatanındır. Buradadır vatan, paşam, buradadır. Aynen. Sözünüzün üzerine bir söz ekleyeyim. Bugün Almanya'dan gelen bir arkadaşımla telefonda konuştuk. Çalışmak için gitti. Şimdi tekrar gidecek ama şunu dedi, abi dedi, hevesle gittim Almanya'ya.
Evet dedi. Para kazanmaya, ekmek meselesi. Güzel de para kazanıyorum aslında dedi. Ama dedi, yok abi ya dedi. Vatan gibisi yok be dedi. Buraya benzemiyor dedi. Bizim buralar gibi olmuyor. Aynen cümlesini aktarıyorum. Eksisi artısı yok. Aynısı. Buralar gibi olmuyor. Ne varsa burada var abi. Gideceğim ama ayaklarım sürüye sürüye gidiyorum dedi. Ekmek derdine. Yoksa dedi, yok be abi dedi. Buralar gibisi yok dedi. Yani bunu bilen bilir. İşte vatan böyle bir şeydir. Yoksa doğduğunda değil, doyduğunda değil. Vatan bizim buramızdadır. Bizim genlerimizde, kanımızda işlidir. Adam, hatta bildiğim bir hikaye vardır. Tanıdığım birinden biliyorum. Hiç Türkiye'ye gelmemiş. Yurt dışında doğmuş. Yani Türkçe bile bilmeyen birisi, bir Türk evladı ama Türkiye'ye geldiği zaman aidiyet hissediyor. Çünkü onun genlerine işlemiş, matematiğine, kodlarına, kanına işlemiş. Hiç gelmemiş bu topraklara, ayak basmamış. Yurt dışında doğmuş, büyümüş, 20 küsur yaşlarına gelmiş. Ama Türkiye'ye geldiği zaman bir anda ben buralara aidim, hissediyorum diyor. Bu başka bir şey. Vatan işte Ben buradadır. ben Çok başka. Elazığ'da doğmuşum. Senelerce gitmemişim. Ben şimdi gittiğimde kendimi Elazığ'a ait hissediyorum. Sokaklarını bilmesem de, eskilerini çok hatırlamasam da ben Elazığ'a ait hissediyorum. Maraş'a ait hissediyorum kendimi. Ben oralarda oturmamış olsam da, ben oralarda okumamış olsam da ben oralıyım. Ben memleketime, vatanıma aşığım, şehrime de aşığım. Şehrime de aşığım. Ve herkesin TürkTex'i takip etmesini rica ediyorum. Daha önce de söyledim, her daim söylüyorum. Buradayız. Bize düşen görev olduğunda biz de yine TürkTex'e her türlü desteği vermeye hazırız paşam. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun Allah paşam. sizler de. Sağ olun. Var olun. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.